çıtır çıtır o ölü deriyi soyup atacağız arkadaşlar. İstenmeyen tüylerden, cildimizdeki lekelerden, izlerden, siyah noktalardan, o yağ bezelerinden çok güzel kurtuluyoruz bu maskeyle. Bakın, bir bardak suyu kaynattım. İçerisine istediğiniz markada bir yeşil çayı ekleyin arkadaşlar. Bunu bir kenara alın, hafif ılısın. Jelatin geldi. Hem cildimize sıkılaştıracağız hem de soyup lekeleri, kiri, pisi atacağız. Bir tatlı kaşığı dolusu jelatini kabıma aldım. İçerisine aloe vera jelinden aynı ölçüde ilave ediyorum. Dilerseniz böyle doğala en yakın olan tercih ettiğiniz bir aloe vera jelinden, dilerseniz bitkisinden çıkarttığınız jelinden faydalanabilirsiniz. Şimdi jelatin üzerine aloe vera jel eklemiştim. Az önce hazırladığım yeşil çay suyumdan bir tatlı kaşığı ölçüsünde döktüm. Karıştırıyorum. Şimdi kıvam alana kadar yeşil çay suyundan ekleme yapacağım. Bir tatlı kaşığı daha ekledim. Toplamda 2 tatlı kaşığı yeşil çay suyu yeterli oldu. Şimdi bu 3 malzemeyi güzelce karıştırdım ve mümkünse mikrodalgada 15 saniye kadar onu tamamen çözdürün. Eğer mikrodalganız yoksa benmari usulü sıcak bir suyun içerisine bu kabı oturtup şöyle birkaç dakikada eritin arkadaşlar. Bakın sıcak, aman hemen sürmeyin. Şöyle küçük bir deneme yapın. Ama çok soğumaya da bırakamazsınız. Bu arada lütfen kanalımıza abone olup bildirimleri açın. Tümü yazan kısmı işaretleyin arkadaşlar. Videoyu paylaşır paylaşmaz benle beraber izleyin ve alt yazılar kısmından videomuzu dilediğiniz dilde izlemeye devam edin. Bakın 30 dakika beklettim. Jelatin maskem bu şekilde kurudu ve bunu soyuyorum. Ellerinize de yapın. Yüzünüze, boyun, dekolte bölgenize bir güzel sürün arkadaşlar ama lütfen el bakımınızı ihmal etmeyin. Bu arada jelatin maskesi soyucu bir maskedir. Aynı zamanda hücreleri yenileyen, cildinizi gençleştiren, canlılık veren güzel bir maskedir. Biz çok yormasın istedik. Benim en sevdiğim ürünlerden biri olan aloe vera'yı da ekledik. 30 dakika beklettik, sıyırdık, bir güzel soğuk suyla yıkadık ya. Şimdi bu aşamaları yaparsanız etkiler çok daha güzel olacak. Tamam, biz maskeyi soyduk, çıkarttık, yıkadık, bitti mi? Hayır, devam. Az önce yaptığımız yeşil çay suyumuz var ya, onunla cildinizi bir sakinleştirin. Sonra yıkayın tekrar, kendi yaptığımız doğal güzel kremlerden birini sürün. Müthiş olsun. Şimdi ben bunu yüzüme uyguluyorum arkadaşlar. Cildimi yıkadım, boyun, dekolte bölgesine sürüyorum. Yalnız sürerken şu püf noktalarını beraber işleyelim. Dudak. Kesinlikle dudaklarınıza değinmeyin. Soyacağız çünkü arkadaşlar bunu. Dudaktan da bir parça alıp atmış olursunuz. Lütfen tekrar ediyorum. Bu maskeyi dudaklarınıza değirmeyin. Favori bölgesinde tüyler var. Çenede tüyler var ya. Oraya bir güzel sürün. Çıtır çıtır o tüyleri de alıyor. Kaşlara geldim. Bu arada alın kırışıklığına çok iyi geliyor ama kaşlara değirmiyorum. Kaşlarınızda gider vallahi, sonra bana demeyin maskeyi yaptım. Kaşlarım, dudaklarım harap oldu demeyin. Bu noktalara dikkat ediyorum. Sonra bir 30 dakika bekletiyorum. Bakın nasıl gerildi cildim. Çok fazla mimik yapmayın arkadaşlar. Ben size nasıl kurudu, ne zaman çıkartmanız gerekiyor bunu gösterebilmek için böyle yapıyorum. 30 dakikanın ardından artık soyulabilen aloe veralı o jelatin maskemi, yeşil çaylı jelatin maskemi böyle adım adım çıkartıyorum. Özellikle favori bölgesindeki o tüyler gittikçe o kadar rahatlayacaksınız ki. Bakın böyle rahatlıkla çıkartabilirsiniz. Burun üzerindeki siyah noktalar, maskeyi bölgesel olarak da çalışabilirsiniz. Çıkanları gördüğünüzde yaptığınızda daha da bir memnun olacaksınız. Özellikle bakın çenede fazla yağlanmadan dolayı lekeler, sivilce izleri var ya da tüylenme problemi var. Oraya çok güzel oluyor. Yani sadece çene, burun
ve favori bölgenize de uygulama yapabilirsiniz. Ama ben yaptığımda tüm yüzümü uyguluyorum. O çıkan siyah noktalar, hatta çıkan böyle pütür pütür beyaz yağ kistlerini, yağ bezelerini görünce müthiş olduğunu görüyorum bu maskeyi. Çok sık yapmıyorum ama yaptığımda da çok mutlu oluyorum. Böyle çıtır çıtır bir güzel soyun, anında tazeliği görün. Bu arada kaşınıza çok yakın girmeyin ama şeklini de çok düzgünleştiriyor. Üzerindeki o küçük tüyleri de alıyor ya. Bakın onu güzelce incelediğinizde hem tüyler hem o lekelerin hem o sivilce tortularının gittiğini göreceksiniz. Sonrasında bakın ben neler yapıyorum. Maden suyu veya gül suyuyla cildimi temizliyorum. Soğuk bir maden suyunu kullanırsanız cildi çok güzel sakinleştiriyor. Ben pamuğa biraz soğuk maden suyundan döküyorum ve tüm cildimi bu şekilde siliyorum arkadaşlar. Ve bir de şunu yapıyorum. Buz kalıplarına maden suyundan döküyorum arkadaşlar. Sonra her birinin içerisine kürdanlardan yerleştiriyorum ve bunu buzluğuma atıyorum. İhtiyaç duyduğum her an bir tane küp çıkartıp cildime uyguluyorum. O kadar seviyorum, o kadar ferahlatıyor ki bunu dilediğiniz sıklıkta yapabilirsiniz. Bakın, uygulamak da bu şekilde çok basit oluyor. Ben çok seviyorum. Buz yanması olabilir mi? Bir bezin arasına koyup öyle mi süreyim derseniz. Şimdi bu maden suyu olduğu için çok daha hızlı eriyor ve küçük yaptım. Fark ettiyseniz çok küçük buz küpleri. Bakın, yani 1 dakika dolmadan buz küpü bu şekilde eriyor. Ama bu jelatin uygulamasını bu maskeyi çıkarttıktan sonra yaptığınızda çok güzel, gözenekleri harika sıkılaştırıyor. Bitti mi, ben sonrasında bir de kendi yaptığım kremden sürüyorum. Yani gerçekten etkileri arttırdıkça arttırdık. Kremi sürdük bıraktık mı? Hayır. Dedim bir de bu krem bir güzel cildime temas etsin. Varsa böyle masaj aletlerini kullanıp kendinizi şımartın. Yoksa ki bence çok daha etkili. Ellerinizle yapın bir güzel masajınızı tüm yüzünüze, aşağıdan yukarıya doğru, içten dışa doğru masajınızı yapın. Cildinizi temizlediniz demin, sakinleştirdiniz. Lekelerden, kırışıklıklardan, o küçük tüylerden, siyah noktalardan, o kapalı gözeneklerden cildinizi temizlediniz. Şöyle çok daha taze, güzel bir cilde geçtiniz. Tüm bu aşamaları yaparsanız umarım siz de kullanır, fayda görür ve altta da o değerli yorumlarınızı bırakırsınız. Hoşçakalın. Hello my friends, if you want to get a better skin in a short time, use this Peel Off Gelatin Mask. Hope you try and get good results. Bye bye.